8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğum hepinizin ekranlardan yakından tanıdığı, alanında uzman Doktor Nihat Dik. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Şebnem Hanım, nasılsınız? Nasılsınız? Vallahi bomba gibiyim, çok iyiyim. Bugün erkekler ve saçı dökülen kadınlar için kaçırılmaması gereken bir program yapacağız. Şahanesiniz. O zaman çok önemli sorularım olacak benim de sizlere. Çünkü gerçekten bu özellikle erkeklerin kanayan yarası diye düşünüyorum. Evet. Bu dökülen saçlar, kadınlarda da biliyorsunuz çok fazla oluyor. İlk sorum hocam, kök hücreli saç ekimi diye bir şey duydum ben. Evet, doğru. Nedir kök hücreli saç ekimi? Kök hücreli saç ekimi, kök hücre zaten bilinen bir şeydi. Yıllardır uygulanan değişik yerlerimizde, işte yüzümüzde gençleşmek için kullanıyorduk. Yok eklem aralarına koyuyorduk. Yok kök hücreyi götürüyorduk, diş tedavisinde kullanıyorduk. Yok kardiyolojide kullanıyorduk, ürolojide kullanıyorduk, jinekolojide kullanıyorduk. Kök hücreyi biz saçta neden kullanmayalım diye aklıma bir soru geldi. Ve birkaç yıldır da kök hücreyi saçta kullanarak hem saç dökülmesini durdurmak hem de yapılan saç ekimlerinin kalitesini artırmak, yani bir tane ekip 3 tane almak gibi, bunu nasıl yapabiliriz de bunun üzerinde çalışmalar yapıyorduk. Peki bu saç ekimine bir alternatif mi aslında? Hem alternatif hem destek. Çünkü şöyle, eğer ki saçınız incelmişse, villus dediğimiz o ince tüy haline geldiyse, yani şöyle düşünün, bir tarlanız var. Siz bu tarlaya ağaçlar ektiniz, bunlardan meyve almayı planlıyorsunuz. Ama tarlanızın işte sulama sisteminde ya da toprağında problem var. Hepsi çalı çırpı oldu, bir türlü büyümüyorlar ve bir türlü ürün alamıyorsunuz. Ne yaparsınız? Gübrelersiniz, değil mi? Ne olur? Onlar büyürler, siz de meyvelerinizi alırsınız. Saç da aynen böyle. Eğer ki saçlarınız ince çalı çırpı şeklinde kaldıysa ve çok çabuk şekilde azıcık böyle büyüyor ama dökülüyor. Zayıf. Ve aslında çok yastıktan zayıf. kalkıyorsunuz, yastık saç Evet. dolu. Duşa gidiyorsunuz, yani lavabo tıkanıyor. Ya ne yapacaksınız bilemiyorsunuz. Televizyonda izlediğiniz bütün yağları sürdünüz. Eczaneye gittiniz, yapma kremler, Şampuanlar, şampuanlar, şunlar, bakım bunlar, kremleri, baktınız ama sonuç habire gidiyor. Habire gidiyor. Efendim bu iş böyle olmuyor. Bu iş böyle olmaz. Evinize bir elektrikçi gelince ne yapar? Önce lambayı kontrol eder, sonra sigortaya bakar, sonra bilmem neye bakar. Her şeyin belli bir sırası var. Ziraat mühendisi gelir tarlaya, topraktan numune alır. Ağaçta böcek var mı? Bakar. Bu ağaç bu bölgeye uygun mu? Bakar. Değil mi? Bir işin uzmanı var. Efendim saçınız dökülüyor. Şampuan. Şampuanla saç dökülmesini durdurabilen ben dünyada daha bir tane insan görmedim. Yok öyle bir dünya. En iyi şampuan hangisi biliyor musunuz? Şimdi ben bir marka vereceğim. Bakın. En iyi şampuan en az saç döken şampuandır. En iyi marka budur. Çünkü şampuan saç dökülmesini durdurmaz. Düşünsenize, içinde kostik var, kimyasal var, şu var, bu var. Gelecek benim buradaki biyolojik saçımın dökülmesini Ama durduracak. sık sık şampuan değiştirmek saç dökülmesini artırabilir mi? Yok, artırmaz, Bu da bir şehir efsanesi artırmaz. mi? Bu da bir şehir efsanesi. Hepsi efsane. Çünkü bakın, sizin ayda ortalama bir insanın saçı 1 santim uzar. Saçımızda ortalama 150 bin adet saç var ve saç kökü var. Bunların 150 binden daha fazlası, bunun 8 katı da uyku halinde. Kök uyku halinde. Aynen vücudumuzdaki damar sistemi gibi, değil mi? Bir damar tıkanıyor, öteki damar açılıyor. Ne kadar çok damarımız varmış. Saçlar da öyle, kökler de öyle. 150 bin adet saç günde 1 santim uzarsa toplam saç uzama şeyimiz ayda sizce ne kadar? 1,5 kilometre. Ayda 1,5 kilometre saç uzatıyorsunuz, biliyor musunuz? Rapunzel gibi. Yani 1,5 kilometre, bir tane olsaydı ucuca koysaydık uzayanları 1,5 kilometre saçımız olacaktı. Her ay bu kadar uzatıyoruz. Böyle bir fabrika var yukarıda. Peki ve saçlar o kadar hassastır ki ve o saç köklerini besleyen kılcal kan damarları o kadar hassas ki, o kadar ince ki en ufak bir korona aşısından işte Covid oluyorsunuz, korona aşısı yaptırıyorsunuz, saçlar dökülüyor. Niye? Kan pıhtılaşıyor. Pıhtılaşmış kan o ince kılcal damarın içerisinde dolaşamadığı için kanal tıkanıyor ve saç intihar ediyor. Beslenemiyor çünkü saç kökü. Peki hocam kimler tercih etmeli kök hücreyi? Kimler tercih etmeli? Efendim saçı dökülen herkes kök hücreyi Kadın, tercih erkek, herkes edebilir. tercih edebilir. Herkes tercih edebilir. Saçınız dökülüyorsa hepiniz kök hücreyi tercih edebilirsiniz. Siz tercih edersiniz ama gelin ben yapacak mıyım bir sorun. Hayır yapmam. Neden? Çünkü saçınızın önce neden döküldüğünü bulmam lazım. Evet. Saçınızın neden döküldüğünü bulmazsam, önüme gelene gidene kök hücre yaparsam adım tüccar olur. Doktor olmaz. Bunun için yapılacak şey önce hastayı tepeden tırnağa güzel bir muayene yapmak lazım. Saçınız keratin, tırnağınız keratin, deriniz keratin. Eğer saçınızda
bir mineral, vitamin ya da herhangi bir endokrin probleme bağlı bir şey varsa tırnağınızda da aynı problemi yaşamanız lazım. Saçı dökülen, işte diyelim ki biyotin eksikliğinden ya da çinko eksikliğinden saçınız dökülüyor. Tırnağınızda da o zaman kırılma ve çizgilenmeler olması lazım. Ya da hipotiroidiye bağlı saçlarınızda kalınlaşma oldu. Sesiniz de kalınlaşır, kilo almaya başlarsınız, daha çok uyumaya başlarsınız, tırnaklarınız kalınlaşır. Yani her şeyin belirli ve beraber topyekün bir klinik belirtileri olur. Tek başınıza saçınız dökülüyor. Erkeklerde bu genelde %90.9 androjenik, erkek tipi saç dökülmesidir ki biz buna androjenik dihidrotestosterona bağlı saç dökülmesi deriz. Erkekler şunu söyler, efendim benim testosteronum çokmuş, ben çok erkekmişim ondan saçım dökülüyor. Efendim o testosteron bu testosteron değil, bu zararlı testosteron. Yani testosteronu dihidrotestosterona çeviren 5-alfa reduktaz diye bir enzimimiz var. Bunun da bir ilacı var. Prostat ilacı diye yıllar önce bulunan bir ilacı düşük dozda kullandığınız zaman bu enzimi bloke ediyor. Ne yapıyor? Bu enzim bloke olursa dihidrotestosteron oranı belli bir zamandan sonra düşmeye başlar. Merak etmeyin, erkeklik hormonunuz düşmez. Dihidrotestosteron seviyeniz düşer. Niye? Dönüşemiyor artık. Niye? Bu ilaç var. Düşmeye başladı. Ne olur? Saç dökülmeniz yavaşlar, durmaz. Yavaşlar. Çünkü o yapacağını yapmıştır. Saç kökünü besleyen kılcal damarlarınızı daraltmıştır, tıkamıştır. Beslenemeyen bir ağaç nasıl kuruyorsa, kusura bakmayın sizin saçınızda kökü de kuruyor. O zaman dökülür. Erkeklerde genelde problem böyledir. Hanımlarda problem nasıl? Hanımlarda da problem şöyle. Nasıl? Genelde demir eksikliği Anadolu'da çok fazla var. Hele özellikle Türk olanlarda ve bu Orta Doğu şeyinde demir eksikliği anemisine bağlı saç dökülmesi birinci sırada yer alır. İkinci sırada neler yer alır? Efendim vejeteryan besleniyorum. Gerekli proteini alamıyorsun, demir alamıyorsun ki demir gene burada başroldedir. Sonra hipotiroidi ve hipertiroidi vakaları gelir. Bunlar endokrin rahatsızlıklardır. Saç dökülmesi bunlarda çok olur. Bir de Covid eklendi hocam buna tabii. Şimdi şeyden sonra evet, böyle çok fazla saçlarımız dökülmeye başladı. Covid şu an bir numara. Covid 2 yıldır Covid'e bağlı saç dökülmesi. Gerçekten yan etkilerinden biri çok fazla saç dökülmesi. Covid'e bağlı saç dökülmesinde tavsiyem de benim yine salisilik asit, omega 3, balık yağı, C vitamini gibi preparatların, ilaçların tüketilmesi, kanın sulandırılması yönünde tedaviler vermekteyim. Eğer kanınız sulu olursa, Covid ne yapıyordu? Covid kanın pıhtılaştırıyordu. Değil mi? Kan pıhtılaşıyorsa tersini yapacağız. Semptomatik tedavi budur. O zaman salisilik asit olarak bildiğimiz, şimdi ismini vermeyeyim ilacın, salisilik asit kullanabiliriz. O salisilik asit her yerde var. Dünyanın her yerinde aynı isimle çok bilinen bir ilaç. Omega 3, balık yağı, yeşil çay. Bakın yeşil çay Covid'e karşı çok güzel bir önlem çünkü kanınızı sulandırıyor. Aynı zamanda musunuz hocam kelle paçada? Kelle paçada bol kolajen vardır. Tabii ki vücut direncini artırır ama gidin kelle paça için falan diye de buradan televizyonda size bir şey demeyeceğim. Ama kesinlikle omega 3, balık yağı ve özellikle yeşil çayı tavsiye edeceğim. Evet. Peki kök hücreli saç ekimi hocam, şeyi çok merak ettim. Araya girdim ama garantili bir sistem mi? Bu çok önemli. Kök hücreli saç ekimi şöyle, %90 diyelim. Tıpta hiçbir şeyin garantisi yoktur. Ama kök hücreli saç ekimi ile kök hücresiz saç ekimi arasında da dağlar kadar fark var. Şöyle ki, geçenlerde bir şeyde olmuştu, 2-3 yıl oldu herhalde, 3 yıl olmuştu. İlk böyle kök hücreli saç ekimi yapmaya başlamıştık, yapmıştık. Bir tane İtalyan, Palermo'dan bir hasta gelmişti, saçını ekmiştik. Kök hücreli ektik bunu. Sonra gitti. 3 ay sonra, asistanım da burada şu an yanımda, o da bilir, fotoğrafını gönderdi. Bizim arkadaşlar da almışlar, hemen before after diye koymuşlar. 3 ay öncesi, 3 ay sonrası. Tanıyamadınız Tabii, yorumlar aynen şöyle, imkansız, atıyorsunuz bilmem ne. Ben hemen kızdım. Dedim ki bunu hemen kaldırın. Çünkü buna ben bile inanmam. Ama gerçek, biliyorum. Çünkü bir yıl sonunda hastanın gelmesi gereken sonucu 3 ayda nasıl gelir? Sihirli sopan mı var? Alaaddin'in lambasından cin mi çıkarttın kardeşim? Dedim bir hastada olabilir bu. Birkaç hastada daha çalışalım. Bir 5-10 hasta olsun. Aynı sonuçlar alıyorsak öyle koyalım. Belki bu adam bilmediğimiz başka bir şey yaptı.
Belki bizden Sonra değil. aynı sonuçları yakaladınız Sonra aynı diye sonuçlar düşünüyorum. tekrar devam etmeye başlayınca biz de şimdi kök hücreli saç ekimi diye takır takır her yere before after tabii koymaya başladık. Ve kök hücreli saç ekimi diye bütün dünyada şu an artık moda oldu. Tabii onun da patenti yine bize sizde. ait. Tabii ki. Harikasınız hocam. Peki birkaç seans yapmak mı gerekiyor kök hücreli saç Eğer ki ekimini, yoksa tek saçınız seans yapıp çok gönderdiniz mi dökülmüşse, danışana? bakın hafif dökülmeniz varsa, eğer genelde erkeklerden bahsediyorum. Kadınlarda az önce söyledik. Dedik vitamin eksikliğinden olur, şundan olur, bundan olur, bilmem neyden olur. O vitaminleri, şunları bunları yerine koyarsanız, bir seansta saç kök hücre yaparsanız zaten kadınlar acayip derecede mutlu oluyorlar. Gelelim erkeklere. Erkeklerindeki rakip hormon, dihidrotestosteron. Hormonla güreş tutmak ne demek biliyor musun? Sumo güreşçisine karşı ringe çıkmak demek. Ne yapabilirim? Onu yenebilir miyim? Yenemem. Ne yaparım? Ona çelme takarım. Hızlı davranırım, ona çelme takarım. Yani erkeklerdeki kök hücre terapisi böyle. Hafif dökülmeleriniz varsa ya da normal dökülmeniz varsa ben size kök hücre yaparım. Kan tahlillerinizi yaparım. Eksik bir şey varsa onları ev ödevi olarak reçete yazarım. Sonrasında da size kök hücreyi yaparım. Kök hücre 3 hafta içerisinde tabii ki saçlarınızın dökülmesini %90 oranında azaltır. 3 aydan sonra da yeni saçlarınız çıkmaya başlar. 6. ayda before after fotoğrafları yan yana Paylaşılmaya koymak başlanır. zamanıdır. Ama aktif saç dökülmeniz var, yurt dışından geldiniz ya da burada yaşıyorsunuz ama diyorsunuz ki hocam kurtar bunu benden ya, ben hemen saç ektirmek istiyorum. Aktif saç dökülmesi olana saç ekimi yapılmaz. Yapılırsa da Sezar'ın tacı gibi kalır. 2 yıl sonra böyle ektiğimiz yerler kalır, arkası boşalır. Böyle elinde de bir kılıç alırsınız, ortalıkta Sezar gibi dolaşırsınız. O zaman saç ekiminden faydalanması gerekiyor. O zaman saç ekimi yapamazsınız. Aktif saç dökülmeniz varsa saç ekimi yapılmaz. Ama ne Kural yapacak 1. bu insanlar? Bütün Araplara yapıyorlar. Arapların saçları dökülüyor çünkü. Gelmiş 18-20 yaşında çocuk, 25 yaşında saç dökülmesi var. Saçını ektirmiş. 2 yıl sonra gelmiş saç eken merkezi arıyor. Niye? Taç gibi kalmış burada, diğerleri dökülmüş. Bana diyor bunu nasıl yaparlar? Ne yapması lazım? Bir daha saç ektirmesi lazım. 2 yıl sonra bir daha ektirmesi lazım. 3-4 kere ektirmesi lazım. Ya da kök hücreli saç ekimi bir kere yaptırması lazım. Çünkü kök hücre saç dökülmesini durduruyor. Ve 3-5 yıl etkili. Bunu yaptığınız zaman o zaman saç ekimini yapabilirsiniz. Çünkü saçlarınız dökülmeye devam etmeyecek. Ektiğimiz saçlar da yerinde kalacak. Çözdünüz. Peki ama bir sorun daha var şimdi. Erkekler biliyorsunuz, yani tecrübelerim bana gösterdi ki erkeklerin canı biraz daha az böyle uygulamalarda. Uyutarak yapalım. Ağrılı, acılı bir uygulama Uyutarak mı? yapalım. Sedasyonla mı Evet. yapıyorsunuz? Şahanesiniz o zaman. Uyutarak yapalım. Uykuda saç ekimi olsun. Hafif sedasyon verelim. Sedasyonla beraber canımız yanmadan saç ekimi yapalım. Çünkü her şeyin bir çaresi ve yolu var. Sonuçta eğer ki donanımlı bir merkezde sedasyon, narkoz uygulanabilen bir merkezde saçınızı ektiriyorsanız, başınızda anestezi doktoru duruyorsa neden olmasın? O zaman canınız yanıyorsa o zaman biraz paracığınıza kıyarsınız, sedasyonla yaptırırsınız. Aynen. Değil Şahane mi? olur. Yani her sonuçları şeyin da. bir yolu var aslında. Peki çok aktif saç dökülmeniz var. Yine de saç ekimi yaptırmak istiyorsunuz. Kök hücreli saç ekimi de yaptırdınız. Ama hormonlarınız durmuyor. Hala devam ediyor. Doktorunuz gerekli ilaçları da verdi. Finasterininizi verdi, minoxidil hidroklorinizi verdi. Uygun bir medikal şampuan verdi. Ama yağla, suyla, bilmem neyle, bilmem ne yağıyla, kekik yağıyla, şunla bunla, sarımsak yağıyla efendim saç çıkmaz. Sarımsakla ne çıkar? Alopecia areata dediğimiz strese bağlı olan para hani saç dökülmeleri oluyor ya, berberler yapıyor ya, tuzla sarımsağı karıştırıp sürüyorlar. Siz bilinç olarak buna inandığınız zaman bize gelseniz ne yapıyoruz? Biz de depokortizon enjekte ediyoruz. Yani vücudunuzun sizin saç köklerinize saldırmasına müsaade etmiyoruz. Aslında birbirlerine yakın şeyler. Sonuçta burada inanmak gerekiyor. Kafanızda inandınız mı? Eğer bu işte sakalda ya da alopecia areata dediğimiz kafa bölgesindeki para dökülmelerde inanırsanız çıkacak. Neye inandığınızın çok önemi yok. Kesinlikle çok doğru. Peki kök hücreleri nereden alacağız hocam? Kök hücreler her zaman ya kasık bölgesinden ya kulak arkasındaki mastoid fasyanın hemen o saçla birleştiği yerdeki fibroblastik aktivitesi yüksek yağ hücrelerini tercih ediyoruz. Ama diyelim ki geldiniz, adam kel, derisi ipince, düşünsenize şöyle bir kaya var. Üzerinde 1 metre toprak var. Siz ağaç dikeceksiniz buraya, 10 metre uzamasını bekleyeceksiniz. 1 metre toprak var.
Olmaz. O zaman ne yapmak lazım? Oraya bir 5-10 metre toprak yığmanız lazım. Bu durumda karındaki adi yağlardan faydalanıyoruz. Karındaki adi yağlardan yaklaşık bir 20 cc kadar, 30 cc kadar alıyoruz. Bu yağları nanofet haline getiriyoruz, inceltiyoruz. Daha sonra kulak arkasından aldığımız bu fibroblastik aktivitesi yüksek yağ hücreleriyle harmanlıyoruz, karıştırıyoruz ve o ince deri tabakasının altını tamamen hamburger şeklinde yağla dolduruyoruz. Saçı öyle üzerine ekiyoruz. O zaman sizin saçlarınız tutar. Peki hocam, yine stüdyomuza ışık gibi doğdunuz. Harika bilgiler verdiniz bize. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Efendim ben de herkese sırma saçlı olsunlar diye dua edeceğim. Gününüz aydın olsun. 8'de Sağlık izleyicileri, kıymetli doktorumuz Nihat Dik'ten yine muhteşem bilgiler aldık. Kök hücreden zengin saç ekimini anlattı bize. Diğer yöntemlerle arasındaki farkı paylaştı. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.